Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Bakın şöyle. Modelimiz oldukça güzel, kolay bir model. Bebe yünüyle başladım. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim 3,5 numara. Model tek sıradan oluşuyor. Her iki tarafta da aynı modeli uygulayacağız. Yani tek sıradan hep tekrar edeceğiz. Gördüğünüz gibi gayet güzel, kabarık duran şöyle yumuşacık bir dokusu olan bir model. Hep birlikte başlayalım. Evet, ilmeklerimi çıkartıyorum. Şöyle. Bu modelde ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Şöyle yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayacağız. Evet, 18 model için 2 de kenar ilmeği alıyorum. Toplamda 20 ilmeğim var. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Modeli kurmadan önce bir sıra şöyle ters örüyorum. Şu şekilde, pardon, düz örelim. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra düz örüyorum. Diğer tarafa geçeceğim. Bir sıra zemin hazırladım. Yani lastik uygulamayacağım. Bir sıra zemin hazırlayarak modelimi kurmaya başlayacağım. Dediğim gibi modelimiz tek sıradan oluşuyor. Her iki tarafta da aynı işlemi tekrar ediyoruz. Model ilerledikçe kendini gösterecek güzel, kolay bir model. Örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Daha ince ipler de kullanabilirsiniz. Daha kalın iplerle de yapabilirsiniz. Her türlü ipe de uyum sağlayabilir. Evet, bir sıra düz örerek örgümün diğer tarafına geçtim. Şimdi başlıyoruz. Birinci sıra diyelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğim var bakın. Önce ikincisini düz örüyorum. Şöyle. Daha sonra birincisini düz örüyorum. Yapacağımız işlem bu. 3 ilmekle çalışıyoruz. Tekrar edelim. Bir düz ilmek. Sıradaki 2 ilmeğin önce ikincisini düz örelim. Daha sonra birincisini düz örelim. Ve sol şişimizden bırakalım. Bir düz. Daha sonra ikinci ilmeği düz örelim. Daha sonra da birinciyi. Bir düz ilmek ördüm. Kaldı 2 tane burada ilmeğim. Önce ikincisini örüyorum. Düz olarak. Daha sonra birincisini. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Önce bir düz ilmek, daha sonra sıradaki ikinci ilmeği düz örüyorum ve birinci ilmeğe dönüyorum. Önce ikinci, daha sonra birinci ilmeği düz olarak ördüm. Kenar ilmeğini ben düz örüyorum. Şimdi bu sıramızın tekrarını yapacağız yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek ördüm. Bakın burada bakın iki tane ilmeğim var yan yana. Bunun birincisini düz ördüm. Buraya dikkat edelim. Daha sonra kalan 2 ilmek bakın. İkinciyi önce örelim. Daha sonra birinciyi örelim. Şöyle ikiliye geldiğimiz zaman bir düz ilmek, daha sonra ikinci ilmeği düz örelim ve birinci ilmeği düz örelim.
Aynı şekilde devam ediyorum. Hani örgünüzü elinizden bıraktınız. Geldiğinizde hangi ilmeği nasıl örecektim diye düşünmeyin. Şu püf noktaya dikkat edin. İkili ilmek, önünüzdeki ikili ilmek. Bunun birincisini düz olarak ördüm, bir tek ilmek. Daha sonra bir sonrakine geçtim ve birinciyi ördüm tekrar. Buna dikkat ederseniz yerinizi şaşırmazsınız ve kolaylıkla devam edersiniz. Çünkü bu tür modellerde bir ilmek atlarsanız model kayar ve bozulur. Evet, modeli 2 kez tekrarladım. Yani 2 sıra yaptık. İsterseniz 3. sırayı da beraber yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın bu ikili ilmeğin birincisini düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim var. Önce ikincisini ördüm. Daha sonra birincisini düz örerek sol şişimden bıraktım. Önce düz, daha sonra ikinci ilmeği, daha sonra birinci ilmeği. Önce düz, daha sonra ikinci ilmek ve birinci ilmek örerek devam ediyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Burada da aynı işlemleri yapıyorum. Evet. Sıramızı 3 kez tekrarladık. Model böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim. Tabii ki şu anda pek bir şey belli olmuyor. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Şöyle. Bu modeli isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Ama model lastik istemiyor. Lastiksiz de kullanabilirsiniz bu şekilde. Bakın örnekte yaptığım gibi. Kenar ilmeklerimiz de gayet düzgün çıkıyor şöyle. Her iki tarafı da aynı. Çünkü tek sıradan oluşan bir model. Tersi düzü yok modelimizin. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Anne yeleği de yapabilirsiniz. İnce ipler kullanabilirsiniz. Angora tarzı. Etol şal yapabilirsiniz. Yine ince iplerle uygulayabilirsiniz. İpiniz ince, şişini de kalın tutarsanız gayet güzel, yumuşacık, şöyle özellikle şallarda kullanabileceğiniz güzel bir örgü olur. Evet, şöyle bırakayım. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.